Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte son zamanların favorisi olan buket battaniye nasıl yapılır hep birlikte bu videoda öğreneceğiz. Buket battaniyemiz için ana zemininde toplamda 500 gram iplik kullandım. Kenarlarında olan yaprak figürleri için 100 gram, gül figürlerini yapmak için de yine 100 gram iplik kullandım. Battaniyenizi dilerseniz TV battaniyesi, dilerseniz diz battaniyesi, dilerseniz de pusetlerde kullanmak için puset battaniyesi olarak kullanabilirsiniz. Şöyle battaniyemizi birazcık açarak size hem tanıtayım hem de anlatayım. Buket battaniyemizin ebadını istediğiniz oranda büyüterek çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu battaniyeyi ben çift kat pamuklu iplikle çalıştım. Hemen şöyle pamuklu ipliğimin dokusunu da size göstereyim. Tüm tuhafiyelerden rahatlıkla bulabileceğiniz bir marka tercih ettim sizler için. Biraz daha tok durması ve daha kullanışlı olması adına çift kat iplikle çalıştım. Tek kat iplikle çalıştığım zaman birazcık ince oldu. O dokuyu çok sevemedim. Battaniyemizin bir dilim ölçüsü merkez noktasından bitişteki güllere kadar arkadaşlar yaklaşık olarak 50 santim. Güllerle birlikte battaniyemizin bir ucundan diğer ucuna ölçüsü yaklaşık olarak 1 metre arkadaşlar. Güllerini ve çevresini yapmadan önce ortalama olarak 92-93 santim kadar yap. Toplamda arkadaşlar yaprak ve güllerde 48 adet yaprak ve 48 adet gül elde ettim. Tığ numarası olarak çift kat iplikle çalışacağım için arkadaşlar 4 milim yün tığı tercih ettim. Güllerin dikiminde ucu tok bir iğneye ihtiyacımız olacak veya plastik yün iğnesi de kullanabilirsiniz. Battaniyemizin detaylı yapım videosuna geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek verirseniz de çok sevinirim. Görüşleriniz, önerileriniz ve sorularınız varsa yine yorum olarak bırakırsanız size ivedilikle dönüş yapıyorum. Benimle birlikte ördüğünüz projelerini Instagram hesabımdan benimle de paylaşabilirsiniz. Ördüklerinizi gördükçe çok mutlu oluyorum. Evet, tüm detayları verdiysek dilerseniz şimdi buyurun battaniyemizin detaylı yapım videosuna geçelim. Battaniyemizin ana kısmını örerken çift kat iplikle çalışacağım. Elimdeki iplik tuhafiyelerden çok rahatlıkla bulabileceğiniz pamuk karışımlı iplik. Hemen şöyle göstereyim ipliğimizin size boyut ve ölçülerini de. Yumağım 100 gram ve 330 metre arkadaşlar. Tek kat ile çalıştım ama tek katla battaniyemiz çok hoş durmadı. Bu yüzden çift kat iplikle deneme yaptım. Oldukça güzel bir formda battaniyem oldu. O yüzden sizlere de çift kat ile çalışarak tarifini vereceğim. Hem tok duruyor hem de gayet kullanışlı güzel bir battaniye oluyor. Şimdi ipliğimi parmağıma doladım. Sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle parmağımı arka taraftan doluyorum. Çaprazı gördüm. Tığımı geçirdim. Bir tane ilmek aldım. Daha sonra 2 adet zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. Şimdi hafiften sihirli halkamı çıkartıyorum şöyle ve buraya sihirli halkamın ortasına batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Hafiften sihirli halkamı kapatıyorum biraz. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve aynı bakın orta noktasına batarak bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Tekrar ortaya batıp ilmeğimi çıkartıp tekrar 2 defa da çıkıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar baştaki 2 zincirle birlikte sihirli halkamın içerisinde toplamda 12 adet ikili trabzan olacak. 2 zincirden sonra yani 11 tane ikili trabzan örüyoruz. Gelin sayalım. Zincirimizi de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devam ediyorum. 9, 10. Bir yandan sihirli halkamı hafiften kapatıyorum. 2 tane kaldı.
11 ve 12. Şimdi sihirli halkamı tamamen kapatıyorum. Buradaki ipliği çekiyorum. Bakın. Şimdi birinci sırayı birleştireceğiz. İlk 2 tane zincir çekerek sıra başladığım zincirin tepe noktasına batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek bu sıramı bitiriyorum. İkinci sıradan devam edeceğiz. Şimdi her bir sıra başlangıcında 2 adet zincir çekerek sıraya başlıyoruz. Burada önemli bir püf noktası vermek istiyorum size. Burada zincirlerimizi arkadaşlar oldukça serbest çekiyoruz. Bakın. Şimdi eğer sıkı çekerseniz örgünüzde çok kötü bir görüntü oluşur. Buradaki zincirler belli olur. O yüzden olabildiği kadar bakın hem aynı oranda hem de esnek bir zincir çekiyoruz. 2 tane zincir çektik. Tığımın üzerine aldım ve tam dibine battım. Arkadan ilmeğimi çıkarttım. Tığımın üzerine ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek yine ikili trabzan yaptım. Örgümüzü devam ederken başta çektiğimiz 2 zincirleri her zaman sayacağız. Şimdi 2 zincir çektikten sonra dibine bir tane ikili trabzan yaptık. Şimdi de bir tane zincir çekiyorum arada. Tığımın üzerine bir ilmek alıyorum ve bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerine ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte çekerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım ve aynı noktaya tekrar battım. Çıkardım. Tığımın üzerine 3 ilmek varken yine 2 defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum ve yine bu noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir arada. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. Arada bir zincir, üzerine alıyorum ve her bir ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Toplamda bu işlemi 12 defa tekrarlamış oluyorum. Arada bir zincir ve her bir ilmeğe 2 tane ikili trabzan. Evet, sonuncu arttırmamı da yaptım. Bu noktada bakın sıramın sonunda bir zincir çekiyorum. Şimdi 2 zincir çekerek başladığım noktanın tepe noktasına batıyorum. Arkadan bir tane ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasından geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Ve böylece ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Gelin hep birlikte bakalım. Aralarda bir zincir ve 2 tane ikili trabzan grupları. Toplamda arkadaşlar her bir gruptan 12 adet var. İkinci sıramın sıra sonunda da baştaki zincirimle birlikte toplamda 24 adet ikili trabzan elde ettim. Şimdi bir üst sıradan devam ederken çok sıkı olmayan 2 adet zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tam bakın dibine batıyorum ve buraya arkadaşlar bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Şimdi baştaki zincirimizi de ikili trabzandan sayacağımız için bir çift yapmış olduk aslında. Arada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Ve bakın alttaki zincir çektiğim boşluğu atlayıp hemen yanındaki ikili trabzan tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp bu noktaya da ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir ikili trabzan daha. Şimdi aynı noktaya bir tane daha yapacağım. Böylelikle bir tek ikili trabzan, bir çift ikili trabzan da yaparak burada da grubumu tamamladım. Arada bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi alttaki bakın zincir çektiğim kısmı atlıyorum. Hemen yanındaki gelen ikili trabzanın tepesine batıyorum ve buraya bir tane tek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki gelen trabzanın tepesine veya boşluğa ne derseniz buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada yine bir zincir. Zincirlerin üstüne yine zincirler geliyor arkadaşlar. Dikkat. Tığımın üzerine alıyorum.
Alttaki zincir boşluğunu atlayıp ikili trabzanın tepesine batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen boşluğa batıyorum. Şimdi buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir ve devam. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın hafiften de şekillenmeye başladı. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Aralara bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Evet, sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın son grubumu yapıyorum. Şimdi en son bakın bir tane zincir çekiyorum ve 2 zincirle başladığım kısmındaki zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Ve böylece 3. sıramı da tamamlamış oluyorum. 3. sırada da bir tek ikili trabzan, bir çift ikili trabzan, arada bir zincir çekerek devam ettik. Sıra sonunda toplamda 36 adet ikili trabzan elde ettik arkadaşlar. Dikkat! Başta çektiğimiz 2 zinciri de ikili trabzandan sayıyoruz. Şimdi 4. sıradan devam ediyorum. Hafifçe bakın çok sıkı olmayan 2 tane zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum ve tam dibine bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki ilmeğe batıyorum arkadaşlar ve buraya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bir sonraki gruba başlıyorum. Alttaki bir zinciri atlayıp trabzanın tepesine batıyorum ve bir tane ikili trabzan örüyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen ilmeğe bir ikili trabzan daha. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi son ikili trabzanın tepesindeyim. Buraya arkadaşlar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Tığımın üzerine alıyorum. Zincir kısmını atlayıp bir sonraki gelen ikili trabzanın tepesine batarak ikili trabzanıma başlıyorum. Şimdi bu sırada da arkadaşlar 2 tek, bir çift, arada bir zincir olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, son arttırmadayım. Sıramın sonuna doğru geldim. 4. sıramızın sıra sonunda. Bakın yine bir tane zincir çekiyorum. Ve 2 zincirle başladığım zincirin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece bu sıramı da tamamlamış oldum. 4. sıramın sıra sonunda da arkadaşlar toplamda 48 adet ikili trabzan elde etmiş olduk. Şimdi bir üst sıraya başlarken yine 2 zincirle başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bir üst sırada ne yapacağım? Yine dibine bir tane ikili trabzan yapacağım. Hemen yanına bir ikili trabzan daha. Daha sonra arttırma yapacağımız noktada yine arttırma yapacağız. Dolayısıyla 5. sırada da arkadaşlar 3 tek ikili trabzan, bir çift ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Mutlaka aralarda bir tane zincir çekiyoruz. Gelin hemen şablonda bakalım arkadaşlar nasıl devam ediyoruz. Şimdi bakın toplamda benim örgümü 12 eşit parçaya bölüyoruz. Aralardaki bakın bu zincirlerle arkadaşlar 12 dilimlik parça elde ediyoruz. Her zaman bakın bu 12 dilimin sonunda arttırma yapıyoruz. Şimdi sıralarımız şu şekilde devam ediyor. Bakın ne yaptık? 1 tek bir çift, 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift diye bir ardına sıralamalar devam ediyor. Arada mutlaka bir tane zincir. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi örgümüzün büyük parçasında da size göstereceğim ama ondan önce şablon kısmını da göstermek istiyorum. Bu şekilde 12 eşit parçaya aslında bölünüyor. Toplamda arkadaşlar 35. sıraya kadar devam ediyoruz. 33 tane ikili trabzan yapıyoruz. En son bir tane arttırma ve bunu arkadaşlar arada bir zincir çekerek 12 defa tekrarlıyoruz. Toplamda sıra sonunda örgümüzün bitmiş halinde 420 ikili trabzan elde etmiş oluyoruz. Şimdi en son size kenarlarını geçmeden önce arkadaşlar gösterebildiğim yere kadar göstereyim. Şimdi battaniyemizin merkez noktası burası arkadaşlar. Bu merkez noktadan başladık. Bakın benim toplamda şu şekilde 12 adet dilimim var. Şuradaki gördüğünüz boşluklar zincir çekerek ilerlediğimiz boşluklar arkadaşlar.
Örgümüzün en sonunda bakın hep arttırmalar denk geliyor ve arttırmaları şöyle daha net size göstereyim. Arttırmalar hep grubumuzun en son sırasında oluyor. Zaten arttırmaları görünce arkadaşlar tekrardan arttırma yapacaksınız. Şu anda ben arkadaşlar 34. sıradayım. 35. sırayı da öreceğim. En son arkadaşlar 33 ikili trabzan ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonunda bakın bu battaniyemin en son çevresindeki sıra sonunda ikili trabzan sayımız 420 adet ikili trabzan olacak. Şimdi battaniyemin 35. sıranın sonuna da geldim. Son bitişi gelin birlikte yapalım. Daha sonra yaprak kısmını örmeye başlayalım. Şimdi en son ilmek kaydırma yaptım. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle ipliğimi sıkılıyorum. Ve bu noktada ipliğimi kesiyorum. Kalan ipliğimi arka kısmından yürüterek gizliyorum arkadaşlar. Şimdi aynı marka ipliğimle yaprak kısımlarını, yeşil kısımlarını vermeye başlayacağız. Ben yine çift kat iplik kullanmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz bu kısımda tek katta kullanabilirsiniz. Ama daha dolgun, daha şık görünmesini istediğim için dediğim gibi ben çift kat iplik kullanıyorum. Yine 4 milim yün tığımla devam ediyorum. Öncelikle bir tane kilit işlemi yapıyorum. Bir ilmek aldım, sıkıladım. Örgümü bitirdiğim noktadan batıyorum ve bu noktadan ilmek kaydırma yaparak ipliğimi buraya sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Tam dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Alttan sayıyorum. 1 2 2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp yine sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim. Alttan 1 2 2 ilmek sayıyorum. 3. ilmeğime sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar bu sırama devam edeceğim. 1 2 3 zincir. Alttan 1 2 sayıyorum. 3. ilmeğime sık iğne. 1 2 3 alttan sayıyorum. 1 2 3. ilmeğime sık iğne. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. 3 zincir, 2 ilmek sayıp sık iğne yapıyorum. Şimdi şu noktaları da arkadaşlar, zincirlere geldiğimiz noktaları da normal ilmekten sayacağız. İsterseniz orayı da göstereyim. Hızlıca ilerleyeyim. Bakın zincir boşluğun kısmına denk geliyoruz. 1-2 tane atlayıp 3. zincirime sık iğne yaptım. Şimdi devam. 1 2 3. Şimdi bu noktada da normal ilmek gibi bunu da hayal edelim arkadaşlar. 1-2 boşluk atlayıp bakın 3. boşluğa sık iğne. Yani buradaki bir zincirlik boşluğu da bir ilmekten sayıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 1 2 atladım. 3. ilmeğe sık iğne. Evet, battaniyemizin tüm çevresini bu şekilde dolandık. Şimdi son kısımdayım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve bakın ilk başladığım noktanın bir zincir çekip sık iğne yaptığım noktanın tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. İlmek kaydırma yaparak yaprak kısmının ilk sırasını tamamlamış oluyorum. Şimdi burada sizin farklı sayıda ilmekleriniz belki kalabilir. Bu çok problem değil. 2 fazla, 2 eksik. Bakın bende 1 2 tam denk geldi. Evet arkadaşlar, battaniyemizin yeşil kısmının ikinci sırasından devam ediyoruz. Bakın ilmek kaydırmayla birleştirdim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 zincir çektiğimiz ara bölmedeyiz. Şimdi buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çektik ama araya 2 sık iğne yaptık. Neden diye soran arkadaşlarımız için zincir kısmımız çok gergin durmasın diye 3 tane zincir çektim ama
Sizin zincirleriniz daha gevşek oluyorsa tabii 2 tane de çekebilirsiniz. Evet, zincir kısmına 2 tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar bakın alttaki sık iğnenin tepesine geldim. Burayı da bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar araya geldim. Boşluğa batıyorum. Bu noktaya 2 sık iğne. Sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne. Boşluğa 2 sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar sık iğnenin tepesine bir sık iğne, boşluklara, zincir boşluğuna 2 sık iğne olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Battaniyemizin yeşil kısmını örmeye. İkinci sıramızın da sonlarına doğru geldik. Bakın son sık iğnemi yaptım. Bitişi ne yapıyorum? Başta zincir çekip sık iğne yaptığım noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Yaprak detaylarını 3 boyutlu haline vermeye başlayacağız. Dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi bakın ilmek kaydırma yaptım. Bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İpliğimi alıyorum, zincirimi alıyorum. Bakın hemen yanındaki sık iğnenin dibine şu şekilde alıyorum. Tam dibine gelen noktaya batıyorum. Buradan tığımı bu şekilde geçiriyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle. Daha sonra hafiften şöyle örgümü çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ilmek alıyorum ve bu zincirimin içine geçirerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Zincirimin ortasına tekrar batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bu sefer tığımın üzerine 3 ilmek varken 2 defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Şimdi ikinci ikili trabzanım. Tekrar üstüne alıyorum. Üçüncü ikili trabzanım ve bir tane daha. Dördüncü ikili trabzanım. Şimdi üzerine alıyorum. İçine tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken şimdi üçünü birlikte örerek yarım trabzan yapıyorum. Ne yaptık arkadaşlar? Zincirimin içine ilk önce yarım trabzan, sonra 4 tane ikili trabzan, en son yine yarım trabzan yaparak bitirdim. Şöyle nereye denk geldi? Bakın buradan başlamıştım. Şöyle bir yanındaki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İlmek kaydırma yaparak buraya sabitliyorum. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 zincir çektim. Bu sefer bakın diğer tarafa öreceğim. Hemen şöyle getiriyorum. Bakın şöyle tutuyorum. Hemen sık iğnenin dip noktasını buluyorum. Buldum. Arkadan şöyle tığımı geçiriyorum. İlmeğimi buradan alıyorum. Bu noktaya sabitliyorum. Sabitleme işlemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve tığımın üzerine alıyorum. Zincirin ortasına batıyorum. Tığımda 3 ilmek varken üçünü birlikte örerek yarım trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şimdi ikili trabzanlarımıza başlayacağız. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ikili trabzan yaptıktan sonra tığımın üzerine alıyorum. Tekrar batıyorum. Ve arkadaşlar tek seferde çıkarak bir tane de yarım trabzan yapıyorum. Şimdi bu yaptığım yaprağı da bakın şöyle tutuyorum. Bakın ilk başladığım noktaya, bakın şuradan bu yaprağın başlamıştım. Bu noktaya batıyorum ve tığımın arasından ilmeğimi geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. 3 boyutlu 2 adet yaprak elde etmiş olduk. Güllerimizi arkadaşlar tam bu iki yaprağın orta noktasına yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Dilerseniz burada ilmek kaydırma yapabilirsiniz. Dilerseniz sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Ben ilmek kaydırma yapmayı tercih ettim. Bakın altta 2 sık iğne
ilmek kaydırma yukarıdan yaparak 2 sık iğne atlayarak geldim. Şimdi 3. sık iğnemde tekrardan yaprak yapmaya başlayacağım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şöyle bakın, şöyle yataydan tutuyorum. Bir sonraki gelen sık iğneyi buluyorum. Dibindeki şu noktaya batıyorum. Dilerseniz ilmek kaydırma, dilerseniz sık iğne yaparak buraya sabitliyoruz. Sabitleme işlemi yaptıktan sonra hafiften bakın şöyle battaniyemi çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Yani tek seferde çıkıyorum üzerine alıp. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. 4 ikili trabzan yaptıktan sonra en son bir tane de yarım trabzan yapıyorum. Ve bakın nereye denk geliyor? Bir gerisinden, bir ilerisindeki noktaya batıyorum. Ve bu noktada yaprağımı sabitliyorum. Şimdi tekrardan 5 zincir. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle bakın tutalım, 5 zincir çektim. Şimdi bir sonraki yaprak dilimini yapacağım için bakın hemen yanındaki sık iğneyi buldum. Hemen altındaki dibindeki ikili trabzan noktasını buldum ve buradan ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Sabitleme işlemi yaptıktan sonra bir zincir üzerine alıyorum ve zincirin ortasına batarak ilk yarım trabzanımı yapıyorum. Daha sonra ne yapıyorduk? 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 ve 4. Şimdi son bir tane yarım trabzanımız kaldı. Onu da yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yaprağımızı sabitleyeceğiz. Hemen tutuyorum. Bakın ilk başladığım noktayı buldum. Arkadan ilmeğimi geçirip bu noktaya sabitledim. Ve böylece 3 boyutlu ikinci yaprağımı da oluşturmuş oldum. Bakın çok güzel yapraklarımız oluyor. Şimdi devam ediyorum. İlmek kaydırma yaparak 3. yaprağıma geleceğim. Bakın bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Dediğim gibi sizler dilerseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın alttan sayıyorum. 1 2 3. sık iğneye kadar ilmek kaydırma yaparak geldim. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir. Hemen şöyle tutuyorum. Bakın yanındaki sık iğnenin alt noktasını buldum. Buradan tığımı geçirip bir ilmek kaydırma yaparak buraya sabitledim. Bir zincir. Örmem kolaylasın diye şöyle çeviriyorum. Tığımın üzerine aldım. Bir tane yarım trabzan. Daha sonra 4 tane ikili trabzan örüyorum. Örmesi oldukça keyifli arkadaşlar. Başlamadan önce biraz gözünüz korkuyor ama örmeye başladıktan sonra oldukça keyif alıyorsunuz. Bakın en son yarım trabzan yaptım. Şimdi nereye denk geldi? Bir sonraki ilmeği buldum. Bu noktaya batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın hemen şimdi yaprağın diğer kısmını yapmak için sık iğnemi buldum. Dibine battım ve ilmek kaydırma yaparak sabitledim. Bir zincir üzerine aldım. İlk yarım trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine aldım. Şimdi ikili trabzanlarımı örüyorum. Birinci ikili trabzanım. Şimdi 2 3 4. Şimdi arkadaşlar en son yarım trabzan yapıyorum ve ilk başladığım noktayı buldum. Bakın şöyle buldum. İlmek kaydırma yaparak yaprağımı sabitledim. Bakın çok güzel yapraklarımız oluyor. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz.
Sıra sonuna kadar bakın ilmek kaydırma yaparak ne yapıyorum? Alttan sayıyorum. 1, 2, 3. sık iğneye kadar geliyorum. Bakın 3. sık iğneye geldim. Şimdi tekrar 5 zincir çekip bir yanındaki sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. İlk yaprağımı yapıyorum. Daha sonra başlangıç noktasına gelip tekrar bir diğer yaprağı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yapraklarımızı tamamlayalım. Yapraklarda sona doğru yaklaştım. Bakın şimdi ilmek kaydırmalarını yapıyorum. Alttan sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. sık iğneye kadar bu şekilde ilmek kaydırma yaparak devam ediyorum. Evet, 3. sık iğneye geldim. Bakın 1, 2, 3. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorduk? Hemen yanındaki sık iğnenin alt tarafındaki noktayı buluyorum. Buraya bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi bu noktaya bir tane yarım trabzan. Üzerine alıyorum. Tekrar zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3 ve 4. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi zincirimin ortasına tekrar batıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. Hemen yaprağımı bakın şu şekilde tutuyorum. Şöyle şu noktaya batıyorum. İlmek kaydırma yaparak yaprağımı buraya sabitliyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Bu sefer bir sonraki yaprağı yapmak için bakın hemen buradaki sık iğneyi buluyorum. Alttan buldum noktadan ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir yarım trabzanla başlıyoruz. Tekrar tığımın üzerine aldım. Şimdi ikili trabzan. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. Tekrar üzerine alıyorum. Zincirin ortasına battım. Şimdi yarım trabzan. Şimdi arkadaşlar bu sefer yaprağımı bakın şöyle tutuyorum ve ilk başladığım noktayı buluyorum. Bu noktadan ipliğimi geçirip diğer tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Ve tekrar ilmek kaydırmalara devam. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaklaşık 9 veya 10 tane ilmek kaydırma yapınca arkadaşlar 3. sık iğnenin buraya gelmiş oluyoruz. Tekrardan yaprağımı yapıyorum. Evet, battaniyemizin gül yapımıyla devam ediyoruz. Ben bu şekilde 3 rengi karıştırarak gülleri çalıştım. Sizler dilerseniz tek bir renk ile de çalışabilirsiniz. Kırmızı oldukça favori ama ben farklılık olması adına şu şekilde bakın 3 renk ile çalıştım. Şimdi bunları birbiri ardına sırasıyla yaptım. İşte koyu pembe, yavru ağzı ve açık pembe olacak şekilde. Şimdi bir tanesini gelin hep birlikte çalışalım. Evet, sırada yavru ağzı ipimiz var. Daha sonra bakın açık pembe, daha sonra koyu pembe. Şimdi ben size koyu pembe olan renkteki gülümü çalışarak göstermek istiyorum. Tüm tarifler aynı arkadaşlar. Ben ekranda daha rahat görülmesi adına bu renkle çalışmak istedim size tarifini göstermek için. Şimdi bakın buraya yavru ağzı, buraya açık pembe, buraya koyu pembe gelecek. Öncelikle bir tane kilit işlemi yaptım. Şimdi bu işlemi nasıl yapıyoruz tekrar göstereyim size. Şu şekilde bakın bir tane zincir çekiyorum. Kilit işlemi uyguladım. Şimdi iki yaprağın bakın birleşim noktası var. Tam orta noktasını buluyorum bu iki yaprağın. Tam orta noktasından tığımı geçiriyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum ve tığımın arasındaki ilmekten geçiriyorum. Bu ipliği buraya şöyle sıkıca sıkılıyorum. Şimdi 18 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane zincir çektik. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Alttan zincirlerimi sayıyorum. 1, 2. Üçüncü zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üzerine 3 ilmek varken ilk ikisini bir, diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Aynı noktayı tekrar batıyorum ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer bir sonraki zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp yine ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Aynı ilmeği tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire 2 tane ikili trabzan yapıyorum yine. Aynı noktaya battım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum tekrar ve 2 tane ikili trabzan. Şimdi arada bir zincir, üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire battım. 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki gelen zincire 2 tane ikili trabzan. Üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire 2 tane ikili trabzan. Bakın bir yandan örgümüzde dönmeye başladı. Şimdi bir zincir, üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire 2 tane ikili trabzan. Tekrar üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire yine 2 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Hemen yanındaki zincire yine 2 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şimdi kalan 3 zincirime hepsine 2 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Arada zincir çekmiyorum artık. Kalan 3 zincirimin içine de 2'şer tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir formda örgü elde ettik. Şimdi bu örgümü bakın şu noktaya, başladığım noktanın bir ilerisindeki ilmeğe arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaparak sabitliyorum. Şöyle sıkılıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi bu noktada ipliğimi kesiyorum. İkisini birlikte çıkartıyorum. Şimdi 2 ipliğimi de kullanacağım dikişte arkadaşlar. Bir yandan şu başladığımız ipliği de şöyle ikisini düğüm atabilirsiniz. Daha sağlam olması adına. Daha sonra içeriden yürüterek gizleyeceğiz. Şimdi bakın örgü haline getirmek için zaten kendisi kıvrılıyor. Şöyle dilerseniz böyle daha tomurcuk bir gül, bakın şu şekilde de dikebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi bakın biraz daha açık bir gül şeklinde dikebilirsiniz. Elinize sabitleme yaptıktan sonra ipliğimizin bir ipliğini alıyoruz. İğnemize geçiriyoruz. Ve şimdi arkadaşlar gülümüzü şöyle dibinden batarak dikişine başlıyoruz. Şöyle ortasından, yanlarından örgü gülümüzün hacmini bozmadan ve dikişleri çok belli olmadan dikişini sağlıyoruz. Şimdi dikişini sağladıktan sonra şöyle orta noktasından ipliğimizi çıkartıyoruz. Daha sonra tığ yardımıyla bu dışarıda kalan ipliğimizi de
aynı noktadan çıkartıyoruz. Bu iki ipliği bu noktada sıkıca düğüm atıyoruz. Şöyle 1 ve 2. Daha sonra kesiyoruz. Böylece dikişimizi de daha sağlamlaştırmış olduk. Dışarıda kalan iplikleri yine iç kısımdan yürüterek arkadaşlar gizliyoruz. Gül yapımı da bu şekilde. Siz de dilerseniz 2 renkli, dilerseniz 3 renkli veya daha fazla renkli yaparak güllerinizi çalışabilirsiniz. Dilerseniz de tek renk olarak güllerinizi çalışabilirsiniz. Böylece buket battaniyemizi tamamıyla bitirmiş olduk. Sizlerden de ufak bir ricam olacak. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz de benim için çok kıymetli. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.